Evet, herkese merhaba, merhaba. Şimdi bugün size ikiz alev süreçlerinden bahsetmek istiyorum. Yani ikiz alevin geçtiği süreçler neler, sonunda neler oluyor? Son kısmı, ilk kısmı, başı, sonu vesaire çok karmaşık bir süreçmiş gibi olsa da aslında temel olarak farklı bir kısımları ve ayrımları olacak kendi içinde. Bunlarla ilgili bütün bilgileri ben size kendi yaşadığım deneyimlerimden ve bu deneyimler içerisinde çektiğim çilelerden ve bu çilelerin sonucunda öğrendiğim çok derin bilgilerden aktarmak istiyorum ve umarım ruhumdan, kalbimden gelecek şekilde size aktarabilirim bütün bu bilgileri. Şimdi öncelikle bu ilişkilerde, genel olarak ilişkilerden bakacak olursak bir piramit gibi düşünebiliriz. Ve piramidin en alt kısmında bitkilerin olduğu yer gibi düşünün. Burada karmik ilişkiler var. Karmik ilişkiler nedir? Hani karma yasasının olduğu, ne ekersen onu biçtiğin ve bunların geçmişte ektiklerini biçtiğin ve birazcık değil fazlasıyla acılı olan ilişkiler, karmik ilişkiler. Ve bu ilişkileri yaşarsınız ve biter. Bunu yaşarsın biter, yani acılı geçer, evet, hani problemli geçer. Öyle çok mutlu, mesut falan da ayrılmazsın. Biter yani. Sonraki piramidin bir üstündeki ilişki modeli ise ikiz alevliktir. İkiz alevlerde ise şöyle bir şey var. Bu ruhlar çok önceden zaten hani sözleşmiş ruhlardır. Aynı ruhun aslında eril ve dişil tarafıdır. Yani iki kız kardeş ve erkek kardeş gibi düşünebilirsiniz. Ya öyle zaten, yani hani tam olarak bir ikiz gibiler. Çekişirler, tartışırlar, uzlaşamazlar, sorun yaşarlar ve sonra tekrar barışırlar. Gene böyle her şey çok güzel olur falan, işler yolunda gider. Belki bir ay, 2 ay, belki bir hafta, bazen o zaman aralığı farkındalığa göre değişiyor tamamıyla. Sonra bir süre sonra tekrar bir küslük, tartışma, bir kabul edememe, bir sevmeme, bir sevgisizlik hali tekrar gelir. İkiz alevler böyle iki anlaşamayan kardeş gibi, kız kardeş ve erkek kardeş gibi birbirlerine davranırlar. Ama aralarında da aynı zamanda çok büyük bir çekim vardır. Bedensel bir çekim vardır. Ruhsal bir çekim vardır. Bu bedensel çekimi erkek daha çok hisseder. Ruhsal çekimi ise dişi taraf daha çok hisseder. Ama ikisi de aynı şeydir esasında. Yani kadın orada ilk etapta ikiz alevlerdeki dişi daha çok kendini böyle bedensel olarak sevildiğini düşünür. Ama eril taraf için aslında bu çok farklı değildir. Yani onu bedenini sevmek, ruhunu sevmek falan neredeyse hemen hemen aynı şeydir zaten. O yüzden onun için bir problem yoktur ama dişi taraf bunu dert eder. Ve ruhsal olarak bir türlü böyle sevildiğini, değer gördüğünü, önemsendiğini hissetmez. Çünkü bilir ki bir de o ruh onun için çok kıymetli. Onun çok kıymetlisi, yani dişi taraf için. Onun çok çok kıymetlisi hem de. O duygularla böyle baş ederken çok zorlanır. Ve bu zorlanma sürecinde de haliyle biraz böyle içine kapanır. Bazen öfkelenir. Çok değişik duygu durumları yaşayabilir aslında. Ve her zaman dış tarafın hissedeceği şey şu olacaktır: ben bunları hak etmiyorum falan gibi bir duyguyla başlar ve çok öfkelenir. Kızlar genelde yoğun duygular yaşar ve sonra sanki o kadar kızan, o kadar öfkelenen, o kadar üzülen o değilmiş gibi bir noktada affeder onu ve sevmeye devam eder. Yani hani nasıl annen annendir, baban babandır, bir bağ vardır ve o hani oradan kopamazsın, ayrılamazsın. Öyle bir bağ var ve bu çok güzel bir şey aslında. Eril taraf içinse durum şöyle: yani ben buna yetemiyorum. Beni beğenmiyor, beni istemiyor, beni yeterli görmüyor, beni yeterince arzulamıyor belki. Sürekli kendimi ona ispat etmem gerekiyor. Memnun değil, benimle mutlu değil. Eril tarafınınsa hissettiği şey yetersizlik duygusu. O da asla böyle karşısındaki kadını, dişiyi mutlu edemiyor. Ona huzur veremiyor. Onu
onu iyi hissettiremiyor genel olarak. Yani erilin de en büyük handikapı bu. Mutsuz olduğu şey bu. Halbuki iki taraf da birbirlerine bağlıdır, sevgi doludur. Ama gelin görün ki yani sanki realitede, içsel dünyamızda durum böyleyken sanki realitede bu dünyada yok, yani o sevgi işlemiyor gibi. O duygu işlemiyor gibi. İçten içe çok seversiniz, çok özlersiniz de iki tarafta. Ama yani olmuyor yani. Olmuyor bir şekilde. Ya tutturamıyoruz gibi bir his vardır ikizalevlerde. Şimdi onların o hislerin gelmesinin bazı sebepleri de var. Tabii ki çok haklı sebepleri olacak. Şimdi piramitten bahsediyordum. Onun ikizalevleri biraz özet geçtim. Piramidin bir üstündeyse artık ilişkiler anlamında ruh eşliği vardır. Ruh eşi demek artık böyle minik pürüzler vardır. Yani ikizalev, karmiyi geçmişsinizdir, ikizalevi geçmişsinizdir, artık ruh eşi olmaya başlarsınız. Yani ruhlar tamam birbirleriyle match olmuştur, yani eşleşmiştir. Ve burada artık daha huzurlu, sakin, dengeli ve örnek bir çift olursunuz ve bununla ilgili herkes çok içi rahattır, huzurludur. Problem olsa da çözebileceğini bilir. Şimdi ikizalevleri anlatırken birazcık benim eksik gördüğüm şeylerden bir tanesi, anlatılmayan şeylerden bir tanesi, sahte mi, gerçek mi, şöyle miydi, ruh eşi miydi, değil miydi gibi böyle bir şeye düşüyorsunuz. Ama bu ilişkilerin, aşk ilişkisinin özellikle dişi ve eril tarafındaki ilişkilerde stage'ler vardır, basamaklar vardır. Birinci basamak karmik ilişkiler, ikinci basamaklar gelişmişlik düzeyine göre, ruhsal gelişmişlik düzeyine ikizalevler. İkizalevlerin kendi içinde de piramitler vardır bu arada, o da önemli. Karmik ilişkilerinde piramitleri vardır. Böyle sonsuz fraktal gibi kendi içinde tekrarlar. İkizalevliği geçtikten sonra da artık ruh eşliği mertebesine ulaşırsınız. Ruh eşliği de artık sonsuzluğa doğru giden bir bağlantıdır. Yani eski başladığınız noktaya geri döneriz aslında. Çünkü ruhların ilk sözleştiği ve bağlandığı noktaya geri döner ruh eşliğinden sonrasında. Ve ruh eşliği diyebiliriz ki evet, daha yüksek bir mertebe. Ki onun kendi içinde stage'leri, bölümleri var. Şimdi bugün daha ikizalevden bahsetmek istiyorum. Yani ikizalev tam ortada yani. ızdırabını da çekiyor. ızdırabını da çekmiş. Nasıl güzel bir ilişki olabileceğinin izlenimi de var içinde. Yani ruh eşliği, onunla ruh eşi olduğunda nasıl olabileceğini görüyor. Karmik ilişkide en kötü, en berbat hale ilişkisinin gelmiş versiyonunu da görebiliyor ikizalev. Tam ortasında olduğu için. Ve dolayısıyla o bir tık daha sanki ızdırabı alt piramidin altındakilere göre bir tık daha fazla olmasına rağmen daha bilge, daha zeki ve daha farkındalığı olan ruhlara geliyor ikizalevler. Ve bu demek oluyor ki yolun var, yürüyecek yolun var. Bu demek oluyor ki ruh eşliğine, yani bir ilişkide sonsuz bir mutluluk ve sonsuz bir tatmin yaşayabileceğin bir ilişkiyi de inşa ediyorsun demek bu. Yani ben şu soruyu çok sormuştum. Peki ben, ya da ne bileyim, ben niye ikizalev içerisindeyim, bu durum içerisindeyim de ya bütün insanlar sanki ilişkilerinde çok mutlu gibi, ben niye böyleyim falan diye hissettiğim dönemler olmuştu. Ve orada da şunları artık araştırdıktan sonra fark ettim ki bazı genetik olarak ikizalevlerin, yani genetik olarak diyorum bunu, ailede eğer bu tarz böyle ilişkiler ve bunların söylemleri ve bunun etkileri varsa ve ruhları varsa aslında o aileler içerisinde, kişiler bunları deneyimliyor. Sonra ben fark ettim ki benim etrafımda ikizalev deneyimi yaşayan zaten kadınlar var. Ailemde büyük yetişkin kadınlar var. Ve bu deneyim genellikle ailesinde bunu çözememiş kadınların diğer sonraki nesile bir mirası. Dolayısıyla oldu ki siz de bunu çözemediniz. Kız çocuklarınıza, erkek çocuklarınıza, yakınlarınıza aktaracağınız ve çözülmesi gereken bir deneyim olarak kolektifte kalacak. Ama her kim ki, içimizde her kim ki bu ikiz alevliği ve bunların mertebesini aştı, çözdü, bir sonrakiler çok daha kolaylıkla bu süreci aşabilecek. Ve bir ruhtaki iyileşme ve düzelme diğer ruhta kendini çok kolaylıkla gösterecek. Bu şu anda da aynı deneyimi yaşadığımız için aslında çoğunlukla bir araya geldiğimizde ve bilgilerimizi paylaştığımızda çok büyük açılımların olabileceği
ve bir sonraki nesile inşallah bunları aktarmadan bu hayatımızda hatta çok yakın zamanda bunları hemen hızlıca iyileştirdiğimiz bir varoluş hali yaratacağız inşallah. Şimdi bu kısımlara baktığımızda ise ikiz alevler aslında çok derin bir konu. Yani şu an anlatmaya çalışıyorum ama kafamda sadece şöyle bir şey var. Bunları nasıl anlatacağım? Yani bu kadar bilgiyi nasıl anlatabilirim diye biraz kaygılanıyorum açıkçası. Ama ilk bilmemiz gereken bir piramit oldu. Ve bu piramidin en altında karmik ilişkiler, üstünde ikiz alevlik, onun üstünde ise ruh eşliği. Onun da artık en üst uç mertebesinde ise sonsuzluğa giden bir ilişki var, sonsuz ilişki.